Okay. Okay. First, I want to emphasize on exercises. There is no score or mark at the end of this course. Am I right, Kanun? There is no marking. No scores. Okay. So you shouldn't be worried about that, but exercises are important for your learning. If you're interested in animation, if you, of course you're interested in animation because you're participated in this course, practicing is crucial. Egzersizle ilgili şunu söylemek isterim öncelikle. Bu dersin sonunda bir not almayacaksınız. O yüzden herhangi bir kaygıyla çalışma yüklemenizi istemem. Ama burada animasyon öğrenmek için buradasınız ve animasyonu öğrenebilmek için bu çalışmaları yapmanız ve buraya yüklemeniz çok önemli. Okay, it's fine if your exercises have some mistakes. You will learn from those mistakes, but if you do nothing, I think you will not learn it clearly. Çalışmalarınızda hataların olması normal. Bu hatalardan öğreneceksiniz zaten. Ama eğer çalışma yapmazsanız bu bir şey öğrenemeyeceğiniz anlamına gelir. Okay, let's see some of your exercises. Öncelikle şuna bakalım. This is Bala's lizard. I think we saw it last week in the class. Bu Bala'nın kertenkelesi. Bunu geçen haftaki dersimizde de görmüştük zaten. This is just 4 keyframes. At least one keyframe doesn't have any tail, and there is a stop here. Spacing is wrong somewhere right here for this hand. Evet, keyframe'lerin en azından bir tanesinde kuyruk yok. Is there something wrong with the spacing you said? Yes. This hand, left hand, I think, let me draw it. Evet, bu sol elin yerleştirilmesiyle ilgili de bir sorun var. Nereye koyulduğu ile ilgili. Let's draw it here. Okay. I think the right pattern should be like this: 1, 2, 3, 4. But I think it's something like this: 1, 2, 3, 4. Evet, ele yerleştirme şablonumuz soldaki gibi olmalıydı, 1, 2, 3 şeklinde. Ama bu çalışmada 2 ile 3 birbirine çok yakın koyulmuş. Bushra, I think, if I pronounce her name right. Yes, Bushra. Okay, it's not playing, but I saw it. Let me play it with another player. Burada oynamıyor. Daha önce görmüştüm onu oynayan halinde. Başka bir şeyde program üzerine açmaya çalışayım. Here, these are just keyframes. There is no in-betweens. And it's Burada right. Burada yalnızca keyframe'ler var. In-between yok. Yeah, and it's to some extent right. For keyframes, it's right. Keyframe'ler doğru olmuş. There is no bending for body, but I think feet are moving to some extent correct. Vücudun bazı yerlerinde bükülme yok.
orası atlanmış ama kollar ve bacaklar için keyframe'ler doğru olmuş diyebilirim. Yeah. And Özge. Okay, this one. Özge'nin çalışmasına bakalım. It's very good. Keyframes are correct, but again, there is no in-betweens here. It is just for keyframes. Keyframe'ler doğru olmuş, gayet güzel. In between yok bu çalışmada da yalnızca keyframe var. I think it is just three keyframes. I see just three keyframes. Let me check it. Yalnızca 3 keyframe var sanırım burada, bir bakayım. I'm not sure, but maybe the fourth keyframe is too short and it's not clear. Çok emin olamadım ama belki 4. keyframe biraz kısa olduğundan çok net değildir. This is another lizard. O da başka bir kertenkele. It's not completely correct. Let's see it frame by frame. Burada biraz hatalar var. Kare kare bakalım buna. This could be one of our keyframes. For example, this is the first keyframe. Bu keyframe'lerden biri olabilirdi. İlk keyframe olabilirdi. And this is the second keyframe. Bu da ikinci keyframe. As you see here, this foot should come straight down, but it goes a little bit to right. Burada bacak direkt aşağı inmeliydi ama biraz sağa doğru gitmiş. And then the next frame. Bir sonraki kare. It comes here. And Sonraki kare burada geliyor. there is a missing keyframe here. It jumps to the first key. Burada eksik bir keyframe var. Buradan sonra birinci keyframe'e dönüyor çünkü. So this one has 3 keyframes and we need 4 keyframes for a box cycle. Yani burada 3 keyframe var ama bizim bir yürüyüş dönmesi için 4 keyframe'e ihtiyacımız var. So, Semra'nın çalışmasına bakalım. Actually, that's a very good cycle. Semra has learned the wave action of tail. The tail moves very well. Çok iyi bir yürüyüş döngüsü olmuş. Aynı zamanda kuyruktaki dalga aksiyonu da çok iyi. Feet move well too. Their pass is correct. Çok iyi hareket ediyor. Kuyrukta geçişler gayet iyi. There's just one point. The head stops in some keyframes. As you see here. Yalnızca şey söyleyebilirim. Bazı karelerde durmuş. The next frame is this one. And as you see between these two frames, head is steady. Evet, bu iki kare arasında sabit kalmış. Okay. Here again, head is steady. Burada da sabit. Yeah. But the overall movement is very good, very correct. Ama genel olarak çok iyi olmuş çalışma. Okay. Sena.
Sena'nın çalışmasına bakalım. It's amazing. She painted his lizard, her lizard. It's actually correct. Müthiş bir çalışma. Aynı zamanda renklendirilmiş. Doğru genel olarak. Just a second. Is Sena present? Is she in the class? Sena burada mı? Yeah. See her. Evet, buradayım. Yeah. So it's very good. How many frames did you draw for this lizard? Sena, bu kertenkele için kaç kare çizdin? 4 tane keyframe çizdim. Bir tane de galiba in between yapmıştım. She says 4 keyframes and 1 in between. One in between each keyframe. So the overall frames are 8. Yani her keyframe'in arasına mı bir tane in between koydun? Yani Evet. toplamda kare çizdin. Yes. Okay. I think there is a missing in between here. That the overall action is correct. It's fine. But here there is a jump in action between this and this. Evet, şu bir önceki şunun arasında bir tane in between atlanmış. Oraya bir in between çizilmeli sanırım. Onun dışında çok iyi bir çalışma olmuş. Look at this hand. It Burada. jumps. It jumps from here to here. I think there is a lack of in between in here. Evet, burada el bir anda aşağıdan yukarı doğru çıkıyor, zıplıyor gibi yani. Orada bir in between eksik sanırım. And again for the body is straight. The body is straight, and in the next frame it's bended. Evet, vücut orada düz, bir sonraki karede bükülmüş. Okay, you can fix it, but it's very good. Thank you. Oradaki eksik in between'i tamamlayabilirsin. Onun dışında çok iyi. Teşekkürler. Thank you. You're welcome. And Serap. Okay, it's fine too. Bu çalışma da iyi olmuş. Actually, it's very similar to my lizard. It's okay. Benim yapmış olduğum kertenkeleye oldukça benzer bir kertenkele. If you understand the action, it's okay to use another picture for your animation. If you understand it, it's clear, it's okay, no problem. But it's correct. Thank you. Can you say that again, please? I couldn't catch it. I said if she understands the action, it's no problem to use another animation as a reference because it's very similar to my lizard. Okay. Use that. It's okay if she understand the action, if she know how to animate the tail or foot. Evet, bu çalışmayla birlikte kertenkelenin hareketinin nasıl olduğunu kavradıysan eğer, başka bir kertenkele formu üzerinde de bu çalışmayı tekrar ettirebilirsin. Okay, that's it. Okay, I think most of you have not enough time to do this exercise. If there is any question. Çalışmalarını yükleyenler bu kadardı. Sanırım birçoğunuzun vakti olmadı. Is there any question about the lizard? Should I describe it again? Kertenkele ile ilgili sorusu olan var mı? Tekrar bahsetmemi istediğiniz bir nokta var mı?
Ben de yapmaya çalıştım fakat bedenin bükülmesini tam olarak anlayamadım. Hani ayaklar yakınlaştığında mı yoksa uzaklaştığında mı beden bükülüyor onu tam kavrayamadım. Kimdi konuşan? Rümeysa. Rümeysa. Rümeysa says she also want to do that work, but she couldn't understand very well how to bend the body. That's why she couldn't finish it. Maybe we can revise how to bend the body one more time. Okay. Okay. Let me share my screen. Just a second. Bedenin nasıl büküldüğü kısmını tekrar üzerinden geçelim. Ekranımı paylaşayım. Bir dakika bekleteceğim sizlere. Okay. When you animated the feet, as you see, let me turn on the simple layer. I think this one. Evet. En basit haline geri dönelim. Burcu sanırım en basit formu. As I said last session, when the left feet are near together, we should bend the body toward them. Evet, sol kol ve ayak birbirine yaklaştığında vücut o tarafa doğru bir C harfi yapıyor. And here, both left and right feet are in similar position. They are not near together, not here, not here. So the body is straight. Burada sağ ve sol taraftaki kol ve ayaklar birbirine çok yakın değiller. O yüzden vücut düz bir hat. Again, here, when these feet come together, the body bends towards them. Evet, burada yeniden kollar birbirine yaklaştığında vücut da o tarafa doğru bükülüyor. We had 4 keyframes. In 2 of them, body bends left and right. 4 tane keyframe'imiz var. Bu keyframe'lerin ikisinde vücut sağ ve sola doğru bükülüyor. Okay. Is it clear now? Şimdi anlaşılır oldu mu Mesela? Yes, thank you. You're welcome. Okay. Today we are going to talk about arcs. Bugün arcs'lar hakkında konuşacağız. Arcs yani yörünge. Almost every movement follows a curved path, unless we want to demonstrate or represent a mechanical movement. Eğer çok mekanik bir hareket göstermek istemiyorsak, hareketlerin neredeyse hepsinin böyle bükümlü bir eksen etrafında hareket ederler. This is called arcs. This principle refers to this fact, and we should watch our animations. For example, when in this lizard, for example, we should watch that head move on an arc path, on an curved path, and also for the feet which move on such paths. Evet, en son çalışmış olduğumuz kertenkeleye bakacak olursak, kafasına bakın, bir arka vardı. Yani bir yörüngesi vardı ve o yörünge etrafında hareket etti. Bacaklar yine aynı şekilde bir arka takip ederek hareket etti. Yeah, even the tip of the tail moves on an arc. Kuyruk da aynı şekilde bir ark etrafında hareketlendi. Okay. Let's go to an example. Şimdi örnekle bakalım buna. Suppose that I'm going to throw this pen, and I will make it to spin while throwing. Okay. Bir kalem fırlatacağımı düşünün. So this is my pen.
Bu kalemim. I'm going to throw it. Kalemi atıyorum. Um, if it spins, it will spins around its center of mass, around this point. So in the next frame, it would be something like this. The next frame. Evet. Kalem merkezinde hareket edecek. Merkezine göre hareket edecek. So it spins and moves. What? It spins, rotates, Hı hı. and Evet. moves. Evet. Bu şekilde bir rotasyon yapar. Objem. Okay. If I threw a mace at this thing, Eğer bu objemi atacak olursam. okay. Where is the center of mass for this thing? Evet. Bunun merkezi neresi olur? It would be somewhere like here. It will not spins around its the center. It spins around its center of mass, somewhere like here. Okay. Evet. Kütlenin merkezi olacak nokta şu kırmızı çizdiğimiz yerde, oraya yakın bir yerde olacaktır. Ve oraya bağlı hareketini devam ettirecektir obje. So let's do an exercise. Evet, şimdi bir egzersiz yapalım bununla ilgili. Suppose that we have an axe and someone is going to throw it to the tree. Evet, bir baltamız olsun ve baltayı biri ağaca doğru fırlatsın. So this would be the pass. Someone threw this axe to the tree. Evet, birisi bu baltayı ağaca fırlatacak. Right now, you animate this action. Draw it simple, just this, for example. Şimdi sizden bunu anime etmenizi istiyorum. Baltayı çok basit çizin, burada olduğu gibi. Okay. And then you can upload it to Google Drive. Çalışmanızı bitirdikten sonra Drive'a yükleyebilirsiniz. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. İnsanı da çizecek miyiz yoksa sadece balta mı çizecek? Neyi de çizecek misiniz? Hani bir insanı çizecek miyiz baltayı fırlatırken yoksa sadece balta mı kendisi fırlayacak? Onu anlamadım. She's asking if we draw the person who is throwing the axe or just the axe. No. Just the axe. Sadece balta. Just the axe. It comes from out of the frame into the frame and hits the tree. Evet, balta dışarıdan geliyor, karenin içerisine giriyor ve ağaca vuruyor. Bu şekilde çizeceğiz, bir insan olmadan.
Can anyone say that how would be the spacing here? Burada baltayı nasıl yerleştireceğiz? Yani spacing'i nasıl olacak? Bunu söylemek isteyen var mı? How would be the ease in this action? Buradaki ease'in nasıl olacak mesela? Okay. Yavaşça başlayıp bir anda duracak diye düşünüyorum. She says it starts slowly and it stops suddenly. Good, but we do not see the start here because it comes from out of the screen. So the spacing would be even, would be something like this. We don't see the start of the action. Gayet güzel ama biz burada aksiyonun başladığı noktayı görmediğimiz için yavaş başlamayı çizmiyoruz. Çünkü o zaten sahnenin dışında bir yerden başlamıştı. O yüzden yerleştirmemiz, kareleri yerleştirmemiz bu şekilde olacak. And actually, even if we see the start of the action, there wouldn't be any ease. It starts with its maximum speed when it detaches from the hand of the person. Evet, burada eli görseydik dahi hareket yavaş başlamayacaktı, maksimum hızında başlayacaktı. Kişi fırlatacaktı ve balta hareketine maksimum bir hızla başlayacaktı. When it is in the hand, there would be an ease, but when the hand releases the axe starts with its maximum speed and there would be no ease there. Balta hala eldeyken orada bir iz var ama elden çıktıktan sonra artık iz yok. Orada maksimum hızıyla gidiyor. Peki balta ağacı saplandığında baltanın biraz sallanması, hani genelde balta sallanır ya, orada da bir yavaşlama yapacak mıyız ya da bunu da gösterecek miyiz? She's asking when the axe hit the tree, does it shake? And if it will shake, how do we show it? Do we ease out it or how do we do it? Okay, very good question. Yes, it's better to shake it as a follow through, for example. And shaking is very fast, just like the dive board. So we don't need any ease in here. It will shake just like this. Look at here. Okay. For example, here it's the tree. Evet. Balta ağaca saplandıktan sonra sallanacak ama bunu ease in olmadan, yani yavaşlama olmadan yapacağız. Burada olduğu gibi bir sallantı olacak. But this was very good question. If you remember the diving board, Bu arada oldukça iyi bir soruydu. Eğer bu dalış tahtasını hatırlarsanız, that shaking was like that. That was very fast and was like this: 1, 2, 3, 4, and at last 5. evet, bu dalış tahtasını hatırlarsanız, dalış tahtasının sallantısını bu şekilde yapıyorduk. Çizimlerin sıralaması böyle oluyordu. Here it can move like that: 1, 2, 3, 4, 5, for example. Orada balta da buna benzer bir paternde hareket edebilir. And it will shake.
This is Sena's animation. It's good, Sena. It would be better if you put a stop at the end of the animation. Güzel olmuş Sena ama animasyon sonuna bir durma eklersen daha iyi olur. We need a stop here for a few frames to see that the axe hit the tree. But it's okay. Burada birkaç kare durmasını bekleriz. Baltanın ağaca vurduğunu anlayabilmek için. And it would be more amazing if you add an follow-through action at the end of the act. When the axe hit the tree, it should shakes, as someone else said. Eğer bunun sonuna dersin başında birinin de söylediği gibi sallanma eklersen, follow through animasyon olarak sallanma etkisi eklersen daha da iyi olur. This is what I do. What I did. Let me play it slowly. Yavaşça oynatayım bunu. So there is a stop at end. It comes and spins, and there is a shake at the end of action. Evet, burada en sonda bir durma var ve durmanın ardından bir sallanma var. So, okay, let's continue. If anyone else uploaded her file, I will check it. Devam edelim şimdi. Başka dosyasını yüklemiş şu an varsa onu kontrol edeyim. Ben yüklüyorum şu an ama daha yüklen. Ben de Serap. yapıyorum şu anda. Tamam. Serap ve kim yüklüyorum dedi? Rümeysa, ben yükledim. Ben İsimlerinizi de söylerseniz ekran değişmediği için sizi görmüyorum. Konuşan kişi ekranıma gelmiyor yani. Serap ve Rümeysa yükledi. Doğru mu? Are you talking with me? ben şu an yükleniyorum. Esma ben. Esma Nur. Okay. Rümeysa, Serap, Esma Nur, and Burcu. Okay, I will say it one by one. We can start with Rümeysa. Okay, we can start with who? Rümeysa. Rümeysa. Okay. Thanks. Arkadaşlar bitirenler de chat'e yazabilir mi? Chat'ten sırayla söyleyeyim. Let me download all of them. Who else has uploaded her work? Serap, Rümeysa, Serap. Serap Deveci. Serap, what is the file name? What is the file name? Serap, dosyanın adı ne? Balta yazdım. Okay. The name of the file is Balta. Okay. And the other person, who was she? Rümeysa. Rümeysa. I download the Rümeysa's work. Okay. Serap. Esma Nur. Esma. What's the file name? Esma Nur dosyanın adı ne? Reply yazıyor. Yani tam ismi yok da. Tamam, ne yazıyor dosyada onu söyler misin? RP harfi var, bir de reply yazıyor. Replay. It's written replay. There is Yes. re and p letters, she says. Okay. But all words starts with RP reply. Okay, I will download all of them. Okay. Okay. Burcu. Evet.
Burcu da yüklemiş. O yüzden Burcu dedim. And Burcu and Aycan. Okay, this one is good. This one is correct. Bu güzel olmuş. Doğru bir çalışma. As I said, it needs a stop at the end and a shake. Daha önce söylediğim gibi en sonunda bir durma ve sallanma eklenmesi gerekiyor yalnızca. Tamam, teşekkür ederim. You're welcome. Oh no. This one. Okay. It's good, but it is better to have more spin, more rotation. Güzel olmuş ama biraz daha dönme olursa, yani böyle balta biraz daha dönerek girerse sahneye daha iyi olur. And did you see all of them, or there is another one? Burcu and Aycan has also uploaded. Okay. Okay, let me check it later because I think we would lack of time. We would have lack of time. It would running out of time. Okay. Okay. Şimdilik bu kadar çalışmaya bakabildim. Gerisini daha sonra kontrol edeceğim. Zamanımız tükeniyor. O yüzden çalışmaya devam ediyorum. But if they upload their works, I will check it later. And in the next session. Çalışmalarını daha sonra kontrol edeceğim. Okay. If we have a boomerang, where would be the center of mass for this? Evet, bir bumerangımız olsun. Bu bumerangın kütle merkezi neresi olurdu? Sizce? Ortası olurdu. The center of it is just the middle of it. Right here? Burası mesela. Evet. Yes. Okay. Any other ideas? Başka fikri olan var mı? Okay. Object spins around its center of mass, but the center of mass is not necessarily inside the object. It depends on the shape of the object. For example, here for the boomerang, the center of mass is somewhere like here. It's outside of the object. The boomerang spins around this point. Bütün objeler kütle merkezlerinin etrafında dönerler ama kütle merkezinin illa objenin içinde olmasına gerek yoktur. Bazı objeler için kütle merkezi dışarıdadır. Örneğin bumerang için. Bumerangın kütle merkezi burasıdır. Another example, suppose that we threw a ring. The ring would spin around here, which is outside its mass. Bir diğer örnek yüzük. Mesela bir yüzük fırlattığınızı düşünün. Yüzük de bu nokta etrafında döner. Burası onun kütle merkezidir ve kendisinin dışında bir yerdir. So if we threw a boomerang, its center of mass should move on the arc. Okay, as the axe, its center of mass moved on the arc. Here. Bumerangı fırlattığınızı düşünün. Bumerangın kütle merkezi bu arkın üzerinde hareket eder. Here the center of mass is, I suppose that the center of mass is somewhere here, and this point moves
on the arc. Evet, burada balta için sanıyorum ki baltanın kütle merkezi şurada bir nokta ve o kütle merkezi o arkın üzerinde gidiyor gördüğünüz gibi. Okay. Okay, let's do another exercise. We are going to animate a bird like this. Şimdi bir diğer örneğe geçelim. Burada bir kuş animasyonu yapacağız. The bird is flying, but again, we should fly. Again what? Simplify. Okay. Okay. Kuşumuz uçuyor ama burada yeniden kuşu basitleştirerek çizeceğiz. So I draw just a second. Here. I will draw an ellipse as the body and 2 lines as the wing. Şimdi burada kuşu basitleştirerek çizerken vücut için bir elips kullanıyorum ve de kanatlar için 2 çubuktan oluşan çizgiler. If we animate this one correctly, we would be able to animate this one. Eğer bu basitleştirilmiş şekli doğru bir şekilde anime edebilirsek o zaman bu kompleks kuşu da yapabiliriz. Okay. Let me draw the keyframes. I turn off this layer and yeah. Okay. Birkaç keyframe çizeyim. And I draw an ellipse here as the body. Vücut olarak buraya bir elips çizdim şimdi. I suppose that I start from this frame. I suppose that the wings, the first part of the wings, are at their pass. They go up and down, and right now they are at the middle. Şimdi başlangıç karemde kuşun kanatları geçiş pozisyonunda, yani kanat bir yukarı bir aşağı inecek ama burada kanat tam orta noktada. So I suppose that they are going upward. So the second part should be, there is an overlapping action here. The second part would be dragged behind the first part. Evet, burada bir overlapping aksiyon var. Kanadın ikinci kısmı birinci kısmının ardından gelecek. Remember the dogtail. When it was at the middle of the action, the second part was dragged behind the first part. Köpeğin kuyruğunu hatırlayın. Kuyruğun birinci bölümü tam orta noktadayken ikinci bölüm onun ardından gelirdi. Okay. Next frame. Bir sonraki kare. Let me delete the wings. Okay. Kanatları sileyim. In the next frame, the first parts reach to their highest point. They reach to this position. Bir sonraki karede kanatlar en üst noktalarına, yani bu noktaya ulaşacaklar. The second part becomes almost aligned with the first part. İkinci bölüm birinci bölümle neredeyse hizalanacak. Okay. Next frame. Bir sonraki kare. In the next frame, first part is going down. Bir sonraki kare Then aşağı iniyor. the second part should be dragged behind the part and should be like this. İkinci bölüm birinci bölümün ardından gelmeli, yani bu şekilde olmalı.
But the bird's anatomy doesn't allow such action. It's like our elbow. Our elbow can bend this direction, but it cannot bend upward. So it's just like the bird's wing. Burada kuşun kanadı ama bu hareketi yapmasına izin vermez. Bizim el bileklerimiz gibi. Biyolojik olarak bunu yapamaz. So when the wing is coming down, I cannot do this. O yüzden kuşun kanadının aşağı doğru gelişini yaparken kanadı bu şekilde yapamam. I should write straight or just with a small angle. Ya düz yapmalıyım ya da çok küçük bir açı vermeliyim. Okay. And the next frame. Bir sonraki karede The first part comes down. birinci Its bölüm lowest aşağıya position. doğru. And the second part should be almost aligned with the first. İkinci bölüm birinci bölümle neredeyse hizalanmalı burada da. These are our keyframes, but Bunlar we should pay attention to something else. ama bir şeye daha dikkat etmemiz gerekiyor. When the wings coming down, they push the air downward, and as a result, the body goes up. Okay? Kanatlar aşağı doğru inerken havayı da aşağı doğru ittikleri için gövde yukarı doğru kalkar. So when the wings are down, the body should go, when the wings are down, the body should go a little up. Evet, o yüzden kanatlar aşağı indiğinde vücut bir miktar yukarı çıkacak. Okay, because the wings push the air down, and as a result, the body goes up. Dediğim gibi bunun sebebi kanatlar havaya aşağı doğru itiyor ve bunun sonucunda kuşun gövdesi yukarı kalkıyor. And in this frame, when the wings are up, the body should go down. But Evet, it falls. burada bir diğer kanatlar yukarı çıktığında vücut aşağı doğru iniyor. Because wings doesn't push the air down, the body falls down, and it would be something like this. Evet, çünkü burada kanatlar havayı aşağı doğru itmiyor. O yüzden vücut biraz aşağı doğru düşüyor. So the action would be something like this. And if I want to show, Tam böyle bir şey olacak. let's see it with in-betweens. Şimdi buna in between'lerle bakalım. Okay, I'm playing it very slow. Evet, oldukça yavaş oynatıyorum ben burada. As you see here, there is a large angle here. Burada gördüğünüz gibi büyük bir açı var. When the wings are going up. Kanatlar yukarı doğru çıktığında. Highest position, it is almost aligned. Evet, burada neredeyse hizalanmış kanadın her iki bölümü. When it's going down, it is again almost straight. It is not like here. There's a large angle here. Neredeyse düz yeniden.
here there is a large angle when the first part is going up, but here when it's going down, the angle is very small. Evet, aşağı doğru inerken açı oldukça dar. Okay. Okay, I want to give you in class exercise. Animate your birds, animate these lines, ellipse and 2 lines for wings. Don't just draw names. Şimdi bu kuşu, bu en basit haliyle animasyonu yapacağız bunun. Yeah. Draw some in-betweens between the 4 keyframes. 4 keyframe'in arasına bazı in-between'ler de çizin lütfen. Okay. Is it clear? Burası net mi sizler için? Anlaşıldı mı? Isn't it clear? I think it's clear because they have already started to do it. Okay, let's see it frame by frame. This is the Kare first, kare bakalım. Bu ilk karemiz. the first frame, the second is okay. Wait. Evet. Okay, the first frame and the second frame are correct. But in the third frame, as you see, the first part of the wing does not come down. And you know, here, this is the third frame. Birinci ve ikinci kare doğru. Ama üçüncü karede gördüğünüz gibi kanadın üst kısmı aşağı inmemiş. Evet. The third frame should be something like this. Üçüncü kare böyle olmalıydı. But it is not. Ama Actually, olmadı. this is the fourth keyframe. Bu buradaki Şu- dördüncü keyframe aslında. Ha, anladım. Yeah. Okay. This one, and after that, this should not be here. Okay. Bu burada olmalı. This one should be after that frame. O kareden sonra bu gelmeli. Anladım. Thank you. You're welcome. Hatice has also uploaded. Thank you. Hatice Esra. This one is. What is the file name? Hatice dosyanın adı ne? Baykuş olarak yazdım. Baykuş. The last second one. The overall action is correct. 2 points. First, the body doesn't go up and down. Genel olarak aksiyon doğru. İki şey söyleyeceğim. İlk olarak vücut aşağı yukarı inip çıkmamış. And the second one,
As, Ve ikinci olarak it is better here to do not bend the second part very much. burada kanadın ikinci bölümünü çok fazla bükmemek daha iyi olurdu. Here there is a jump. The wings. This is your lowest point. The wings here. The wings are in their lowest point. Okay. In the next frame, they come up. Here. Burada bir zıplama olmuş. Bir önceki karede kanatlar en alt pozisyondayken bir sonraki karede buraya çıkmışlar. Here they come up, but in the next frame, they go down again. Ama bir sonraki karede yeniden aşağı inmişler. Here. Evet, buraya aşağı inmişler. They go slightly down, and it's not good. Hafif aşağı inmişler. Okay. Okay. Let's talk about another thing. Şimdi bir diğer konuya geçelim. By the way, Sana has uploaded also, but if we have lack of time, maybe you can look at that later. Okay, I will check it later. And is there any way to leave comment for students? Can I leave comment for students in Google Drive? Yes, you can. I think you can write it and leave that paper to their folders. Oh, okay. I can upload, for example, a Word file, yeah, Office Word file for them. Mm-hmm. I think so, because they leave notes, the instructors. I don't ask how they do, but maybe I can ask the students how to leave notes, maybe they know. Arkadaşlar, dosyalarınıza not nasıl bırakıyor diğer hocalar? Gönül, sağ üst köşede şey var, yorum kısmı var, yeni ekle diyor. Konuşma baloncuğu gibi. Hiç bubble Drive gibi bir yer aç. var. Drive dosyasında mı? Dosyada bizim yaptığımız şeyi açtığı anda sağ üst köşede 3 nokta var. 3 noktanın hemen yanında bir şey var. Konuşma baloncuğu var. Oraya tıklayınca yorum yapabiliyor. Biz de ona cevap verebiliyoruz. Okay, Hamid, I learned how to do that. When you open their folders in Google Drive, there is 3 dots on right upper part. When you click on that 3 dots, there is comment part. You can write your comments to that part, and they will also add their comments to there. Okay, I will check it. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. The other thing we want to talk about is one of the 12 principles of animation, exaggeration. Evet, bu animasyonun 12 ilkesinden diğer bakacak olduğumuz konuda abartı. Actually, exaggeration is one of the characteristics of cartoon animation. Aslında abartı yani animasyonun en temel noktalarından biridir. Sometimes when we apply a squash and a stretch, we actually applied exaggeration as well. For example, in this example, we did it in a few sessions ago. We add a squash and a stretch, and this is exaggeration. We have exaggerated it. No real canon have such shape.
So this is an exaggeration. Yani squash ve stretch'ten bahsederken aslında burada abartı da vardı. Mesela buradaki gülleyi squash ve stretch yapmıştık animasyonu yapmak için. Bu bir abartı. Normalde hiçbir top güllesi bu şekilde hareket etmez. Ama biz bunu squash ve stretch ilkeleriyle abarttık. Squash and stretch is some kind of exaggeration, but exaggeration is not just a squash and a stretch. Squash ve stretch bir abartı sayılır ama abartı sadece squash ve stretch'ten oluşmaz. Okay. For example, if a character is going to jump, it can jump higher, or if as anticipation he goes down, he can go further down. Okay. Mesela karakter zıplarken normalde zıplayacağından çok daha büyük yüksek bir noktaya zıplar. Ya da karakter aşağı doğru inecek. Normalde olduğundan daha çok aşağı doğru büzüşebilir. Usually, most students and new animators are conservative about exaggeration. They do not exaggerate enough. Genellikle öğrenciler ve bazen de animatörler bu abartma konusunda biraz tutucu olabilirler. Yeterince abartı eklemeyebilirler. Actually, there is always a room for more exaggeration. Fakat aslında animasyonda daima abartı için yer vardır, abartıya yer vardır. These are my main keyframes. This one, and that one. Bunlar benim ana keyframe'lerim, temel keyframe'lerim. Okay. Here is another canon with more exaggeration. Burada bir başka gülle var. Bunda daha fazla abartı göreceksiniz. You don't see it smooth. Let me show you the keyframes. This is first keyframe. This is very similar to this one. Çok smooth oynattığımda keyframe'leri göstereyim size. Bu ilk keyframe'im. Daha önceki gülleye çok benziyor ilk keyframe. But as anticipation, this is my anticipation pose. Fakat bu da benim anticipation pozum. This is much more exaggerated than this one. Bu diğerinden çok daha fazla abartı içeren bir anticipation. So, and look at this keyframe. Şu keyframe'e bakın şimdi. Okay, and compare it with this one. Ve onu diğeriyle kıyaslayalım. There is always a room for more exaggeration. I can exaggerate it more than this. And this is Daima good. abartıya yer vardır. Bundan bile daha fazla abartabilirsiniz. Let me play it slowly. Yavaşça oynatayım. These are in betweens. Bunlar in between'ler. There is a shake here. Burada bir sallantı var. And shoot. Okay. Okay, that's about exaggeration. Evet, bu abartıyla ilgili kısım buydu. Let's talk about next session exercises. First is the bird. Okay. Şimdi bir dahaki dersin alıştırmalarıyla ilgili konuşalım. İlk önce bu kuş çalışmasını istiyorum sizlerden. Animate a bird character, flying bird. Uçan bir karakteri yani. And pay attention to the shape of the wings.
Ayakların sallanmasına dikkat edelim lütfen. When they should bend, when they should be straight, and pay attention to going up and down. Evet, aynı zamanda yukarı aşağı iniş çıkışlara da dikkat edelim. Okay, this one. The second exercise. Draw a feather. Bir diğer egzersizimiz bir tüy çizin Or a leaf. ya da bir yaprak. It falls from top of the screen and lands somewhere here. Ekranın tepesinden düşüyor ve şurada bir noktaya konuyor. Okay. This is an arc exercise. Of course, it doesn't fall like this. Bu bir arc egzersizi olacak. Elbette ki bu yaprak dümdüz bir hattı takip ederek düşmeyecek. It goes on a circular path. Böyle dairesel bir hatla inecek. It's random, but it should be go on a circular path. Okay. Yani bu rastgele bir nokta bu daireler ama dairesel bir pozla aşağı doğru inecek. Haftaya olumsuz çalışmalar bu. These two are exercises. If you had enough time, you can exaggerate your canon. Bunlar iki egzersizimiz. Haftaya sizden beklediğim. Zamanınız olursa bu gülleyi de biraz daha abartarak çizin lütfen. But the main exercises are bird and feather. Ama ana egzersizler kuş ve tüy. Bunları yapmanızı istiyorum. Okay. Any questions? Sorusu olan var mı? Good. Have a nice week. And İyi haftalar diliyorum sizlere. Have a nice week too. Thank you very much for this week's class. See you. Hope to see you next week. say hello to Fatih and I will. everyone. Bye bye. Arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum sizlere. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Az İyi kayıt için akşamlar. teşekkürler. Bye bye.